Lopburi'nin tarihi, Tayland tarihinden önce başlar. Şehrin kökenleri, 7. yüzyılda varlık göstermeye başlayan Dvaravati kültürüne dayanır. Bu erken dönem Hint etkili Budist krallık, Tay topraklarında yazılı kültürün ve şehirleşmenin temellerini atmıştır. Dvaravati izleri, Lopburi'de hem mimari kalıntılarda hem de eski Sanskrit yazıtlarında hala görülebilir. O dönemlerde şehir, Lavo ya da Lavapura olarak biliniyordu. İsmini Hindu destanlarındaki Rama'nın oğlu Lava'dan aldığı düşünülür. 11. yüzyılda Ayutthaya Krallığı döneminde Kral Narai tarafından Lopburi ikinci başkenti ilan edilmiştir. Fransız elçiler, Pers tüccarlar, Japon askerler bu şehirde ağırlanmıştır. Kral Narai, Batı ile temas kuran ilk Siam hükümdarıydı ve Lopburi onun diplomatik manevralarının merkeziydi. Geçmişin diplomatik nabzının attığı bu yerde bugün King Narai Ulusal Müzesi yer alır. 17. yüzyılda Kral Narai tarafından inşa ettirilen geniş saray kompleksinin içinde bulunan bu müze, Tayland'ın dış dünyayla kurduğu ilk temasa tanıklık eden belgeleri, objeleri ve mimari kalıntıları barındırır. Müze, sadece Kral Narai'nin yaşamını değil, aynı zamanda Tay halkının batıya ilk bakışını, modernleşmeyle ilk temasını yansıtır. Taş duvarların ardında bir zamanlar dünya siyasetine açılan kapı olan bu yapı, şimdi sessizce o hikayeyi saklamaya devam ediyor. Ancak Narai'nin ölümünden sonra şehir kaderine terk edildi. Başkent yeniden Ayutthaya'ya çekildi ve Lopburi yavaşça önemini kaybetti. Kolonileşme çağında da göz ardı edilen şehir, 20. yüzyılda demiryolu sayesinde yeniden küçük çaplı bir merkez haline geldi. Ama Lopburi, tarih boyunca hiçbir zaman kalabalık ya da zengin bir şehir olmadı. Onun kaderi hep kenarda ama zamanın derininde ilerlemek oldu. Eski krallıkların hatırasını, taşların yüzüne yazılmış duaları ve sonunda maymunların sessiz hakimiyetini taşıyan bir gölge şehire kadar geldi. Lopburi, Tayland'daki az sayıdaki şehirden biridir ki, tarih bugünkü hayatın tam ortasında yaşar. Tapınak kalıntıları, antik duvarlar, eski stupa temelleri yalnızca arkeolojik alanlarda değil, okul bahçelerinde, evlerin önünde, market çıkışlarında da bulunur. Şehrin merkezinde dolaşırken bir elektrik direğiyle yan yana duran 800 yıllık taş bir sütun görmek olağandır. Bu kalıntılar restore edilmemiş değil ama sterilize de edilmemiştir. Geçmiş burada yaşamaya devam eder, sergilenmez. Günlük hayat bu kalıntıların etrafında devam eder. Sabah motor sesleri tapınak taşlarının arasından geçerken okula giden çocuklar bazen yolunu kısaltmak için bir harabenin içinden yürür. Dükkan sahipleri tezgahlarını antik duvarlara yaslar, elektrik kabloları 100 yıllık yapılar üzerinden geçer. Şehirde geçmişle bugün birbirini bastırmaz. Tam tersine yan yana yaşamayı öğrenmiş gibidirler. Bu da Lopburi'yi diğer Tay şehirlerinden ayıran temel farktır. Burada geçmiş arka planda değil, gündelik yaşamın tam içindedir. Bir şehre maymunlar hükmediyorsa, orada ya bir lanet vardır ya da çok eski bir hatıra hala yürürlüktedir. Ayutthaya'nın görkemli harabelerinden sonra burası daha küçük, daha sade ama çok daha tuhaftır. Çünkü burada taş sütunların üzerinde insanlar değil, maymunlar oturur. Göz hizanda bir makak, sırt çantanın fermuarını yoklayabilir ve bir maymunla caddede yürüyebilirsiniz. Lopburi, yalnızca Tayland'ın değil, bütün Güneydoğu Asya'nın en sıradışı yerleşimlerinden biridir. Şehir merkezinde, özellikle Prang Samyot Tapınağı çevresinde, yüzlerce, bazen binlerce uzun kuyruklu makak özgürce dolaşır. Ara sokaklardan Budist heykellere, elektrik direklerinden ev balkonlarına kadar her şey bu tüylü sakinlerle paylaşılıyordur. Şehri anlamanın ilk adımı da budur. İnsanlar bu şehre yerleşmemiştir. Maymunlarla birlikte yaşamayı öğrenmiştir. Bazı evler pencerelerini tel kafeslerle kapatır, bazı dükkanlar kapılarını gün boyu aralık bırakmaz.
Ama hiçbir yerde onlara karşı bir öfke yoktur. Sadece kabullenilmiş bir kaos hali vardır. Maymunların bu şehirdeki varlığı doğal bir nüfus artışıyla değil, kültürel ve ritüel bir yakınlıkla büyümüştür. Her yıl düzenlenen Maymun Festivali, kutsanan varlıklar olduğunu gösterir. Kasım ayında binlerce meyve ve tatlıdan oluşan büyük ziyafet sofraları tapınağın önüne kurulur. Yerel halk bu geleneği hem turist ilgisi hem de karmik borç gibi ruhani nedenlerle sürdürür. Çünkü bazılarına göre bu maymunlar tanrıların gönderdiği elçilerdir. Bazılarına göre ise geçmişte şehir halkını koruyan ruhların taşıyıcısıdır. Bu denli sıra dışı bir birliktelik doğal olarak şehri şekillendirmiştir. Sokaklar, kablolamalar, otel girişleri ve banklar bile maymunlara göre düzenlenir ya da korunur. Maymunlar, Lopburi'de bir nevi bir düzen kurucusudur. Ve bu düzen, tarihle modernitenin arasında sessizce varlığını sürdürür. Lopburi'de bir evin önünde duran bu demir kafes, ilk bakışta bir hayvan barınağı gibi görünebilir. Ama yaklaştıkça anlaşılır. Kafesin içinde bir ev sunağı var. Tay halkının atalarına ve koruyucu ruhlara adadığı kutsal minyatür tapınaklardan biri. Normalde açık havada duran bu sunak burada korumaya alınmış. Ruhlara adanan adakların peşinde olan maymunlar burayı oldukça sevmiş. Kafesin kapısı kırık, demirler esnetilmiş. Muhtemelen bir grup maymun burayı hedef almış, içine ulaşmaya çalışmış. Bu görüntü, Lopburi'nin gerçekliğini özetler. Kutsallık ile doğallık arasındaki çizgi, demirle çizilse bile silik kalır. Maymunların hayatı, şehirdeki her yapının işlevini ve dokusunu yeniden tanımlar. Burada inanç bile çelikle korunabilir ama hiçbir sınır kesin değildir. Lopburi'deki maymunlardan biri, çenesinin altında neredeyse bir top büyüklüğünde sarkık bir kitleyle dikkat çeker. Yerel halk için artık tanıdık olan bu görüntü, dışarıdan bakıldığında ilk anda rahatsız edici görünebilir. Ancak şehirde kimse ona garip bakmaz. Bu sarkma büyük olasılıkla geçirilmiş bir diş enfeksiyonunun sonucudur. Maymun, grubun dışında değil içindedir. Tüyleri birbirine karışmış, gözleri hala tetiktedir. Şehrin dili sadece sağlıklıya değil, yaralıya da alan açacak kadar eski ve esnektir. Lopburi maymunları oldukça sosyallerdir. En sık görülen davranışlardan biri tımarlaşmadır. Birbirlerinin sırtına, başına, kuyruğuna özenle dokunan maymunlar hem temizlenir hem de bağ kurar. Bazıları düz çatılar üzerinde grupça uyur, bazıları ise taş sütunların gölgesine çekilip gözlerini kısar. Hareketleri hızlıdır ama amaçsız değildir. Yiyecek ararken koordinelidirler. Bir tehlike durumunda ise neredeyse eş zamanlı tepki verirler. Her grup içinde alfa baskın olabilir ama şefkat ve oyun hiç eksik olmaz. Çoğu zaman çocuklar gibi oynarlar. Su hortumundan fışkıran bir damlayla 5 dakika kavga edip sonra birlikte su içerler. Bazıları tek başına gezer. Bazıları ise anne sırtında taşınan minik yavru olarak hayatın ortasında taşınır. Maymunların davranışları kaotik gibi görünse de altında bir ritim, bir sosyal dil vardır. Ve bu dil, Lopburi'de insanca yaşamanın başka bir türüdür. Bazen sessiz, bazen saldırgan ama her zaman birlikte. Bu fiziksel geçmiş yalnızca insanlarla değil, maymunlarla da paylaşılır. Özellikle Prang Samyot çevresinde maymunlar neredeyse tüm yapılar üzerinde özgürce dolaşır. Ama daha küçük tapınak kalıntıları da onların yaşam alanına dönüşmüştür. Bir zamanlar ibadet edilen alanlar, şimdi gözetleme noktası, yemek arama yeri ya da sadece gölgelenmek için kullanılan bir zemin olmuş durumda. Bu durum, halk için zorluklar da doğurur ama aynı zamanda Lopburi'nin kimliğinin bir parçasıdır. Tarih, doğa ve insan arasındaki sürekli ayarlanması gereken bir denge.
Prang Samyot, yüzyıllardır ayakta duran taş kuleleriyle Lopburi'nin sembolüdür. Bu tapınak, Kamer İmparatorluğu'nun Tay topraklarındaki sessiz tanığıdır. 13. yüzyılda Angkor'un kudretli dönemlerinde inşa edilen bu tapınak, başlangıçta Hindu tanrılarına adanmıştı. Zamanla Budizmin yükselişiyle ortadaki kule Buda'yı simgeler hale geldi. Her kule bir yönü temsil eder: yaratılış, koruyuş ve yok oluş. Taşlar arasında yürürken bir inanç dönüşümünü de takip edersiniz. Kral Narai döneminde tapınağa bazı bölümler eklendi ve yapı tamamen Budist kimliğe büründü. Bu değişim, Lopburi'nin dini tarihinde dönüm noktasıydı. Bugün Prang Samyot hala yaşayan bir mekan. Yüzlerce makak maymunu kulelerin çevresinde dolaşır. Her biri taşların gölgesinde bir iz bırakır. Tapınağın merdivenleri oyun alanıdır. Taş pencereleri bir gözetleme kulesi. Her yıl düzenlenen Maymun Festivali ile bu alan hem kutsanır hem de kutlanır. Ancak zamanın ve tırnakların birlikte aşındırdığı yüzeyler koruma altına alınmayı gerektiriyor. Son yıllarda yapılan restorasyon çalışmaları aynı zamanda insan ve doğa arasındaki sınırları da onarmaya çalışıyor. Çünkü Prang Samyot artık sadece geçmişe ait değil, bugünü de şekillendiren bir ortak alan. Restorasyon devam ederken iskeleler kurulmuş, çatlak taşlar sökülüp yeniden yerleştiriliyor, araya yeni harç sürülüyor. Ama bu inşaat sahasında çalışanlar yalnız değil. Taş ustalarının ve arkeologların etrafında, iskelelerin arasında, hatta bazen doğrudan yapı malzemelerinin üstünde maymunlar özgürce dolaşıyor. İnşaat burada doğayla birlikte yürütülüyor sanki. İskele kenarları sanki çocuk parkına dönüşmüş gibi. Genç maymunlar metal borulara tırmanıyor, iplerin üzerinde dengede durmaya çalışıyor, bazen de işçilerin getirdiği su şişeleriyle oynuyor. Arada bir yaramazlık yapan küçük bir makak görülüyor. Çalışanlar ise bu duruma alışmış. Maymunlara bağırmıyor, sadece yol veriyorlar. Tapınağın kendisi onarılırken bir başka görünmez onarım da sanki burada yaşanıyor. İnsanla hayvan arasında bir tür sessiz uzlaşma. Restorasyon bu yönüyle birlikte yaşam pratiğini de yeniden kuruyor. İnsan, hayvan ve taş aynı mekanda birbirine alışarak var oluyor. Prang Samyot bu yüzden yaşayan, tepki veren, oyun oynayan bir yer haline geliyor. Lopburi, Tayland'ın geçmişle bugünü aynı sokakta yürütebildiği nadir şehirlerden biridir. Maymunlarla paylaşılan bir düzenin içinde taşlar, inançlar ve alışkanlıklar sürekli yeniden yazılır. Burada sınırlar çizilmez, sadece alışılır. Ama bazı yerler vardır ki çizgi değil, iz bırakır. Şimdi o izlerden en büyüğüne, Buda'nın ayak izine ve Tay halkının 1000 yıldır saygıyla yürüdüğü kutsal bir adrese gidiyoruz. Phra Phuthavat.